Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Hoş buldum. Adım Necati Ceylan. Maksan Mutfak Makineleri firmasında 1,5 yıldır kalite kontrol mühendisi olarak görev yapmaktayım. Firmanız hakkında da sizden bilgi alabiliriz. Hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz, neler üretiyorsunuz? Tabii ki kısaca yardımcı olayım. Firmamız 1996 yılında kuruldu. Toplam 5850 metrekare kapalı alanda, hepsi kendi alanında uzman 6 mühendis ve 148 saha personeliyle toplamda 154 personelle üretim yapmaktayız. 52 ülkeye endüstriyel tip bulaşık makineleri, konveksiyonel fırınlar ve pizza fırınları ile mutfak ekipmanları ihracatı gerçekleştirmekteyiz. Yapay zekanın gelecekte iş dünyası ve günlük hayatımıza nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Hangi trendleri takip etmek gerekiyor? Yapay zekanın beraberinde getirdiği potansiyel sorunlar sizce nelerdir? Gelecekte yapay zeka iş dünyasında ve günlük yaşam üzerindeki etkileri derin ve kapsamlı olacak. Bunda büyük ihtimalle herkes hemfikirdir. İş dünyasında üretim süreçlerinde müşteri ilişkilerine kadar her alanda verimliliği arttırma yönelik çözümler sunarken günlük hayatta da rutin işleri kolaylaştırmak, zaman ve tasarruf sağlayacaktır. Böyle düşünüyoruz açıkçası. Sadece yapay zekada takip edilmesi gereken birkaç ana trend olduğunu düşünmekteyiz. Makine öğrenmesi, doğal dil işlemesi ve görüntü işleme gibi alanlarda gelişmeler yapay zekanın temelinde yer alıyor. Özellikle veri güvenilirliği, etik uygulamalar, adil yapay zeka geliştirme gibi konularda trendleri oluşturduğunu düşünüyoruz. Yapay zekanın potansiyel sorunları tabii ki de mutlaka var, olacaktır. İş gücü üzerindeki etkileri ilk sırada yer alır diye düşünüyoruz. Bazı mesleklerin yok olması, insan gücünün yok olmasıyla tehlikesi, bu gibi tehlikeleri var. Yeniden şekillenmesi aslında söz konusu olabilir. Yani sonuç olarak yapay zekanın olumlu ve olumsuz etkileri var, olacaktır. Dengeli bir şekilde değerlendirmek lazım bunları. Bu konuda en doğru politikaların ve eğitimlerin sunulması, teknolojiyi etik çerçevede yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bakımdan baktığımız zaman yapay zekanın kullanılması daha kolay olacaktır. Robotik teknolojilerdeki son gelişmeler ve gelecekteki potansiyel uygulamalar nelerdir? Robotik iş dünyasında hangi alanlarda devrim yaratabilir? Ee, Robotik teknolojiler son yıllarda büyük bir sıçrama yaparak iş dünyasında ve gündelik yaşamda devrim yaratacak düzeye ulaşmıştır diye düşünüyorum. Özellikle otomasyon, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerle birleşen robotik sistemler daha sofistike hale geldi. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bazı meslekler ortadan kalkarken yeni meslekler ortaya çıkacak mı? Yapay zeka mevcut meslekleri nasıl iyileştirebilir? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yapay zeka meslek dünyasında köklü bir değişimi uğratıyor. Yeni iş alanları yaratıyor. Veri analizleri, otomasyonlar ve öngörü yetenekleri sayesinde birçok sektörde verimliliği arttırıyor. Yani bu potansiyel sahip bir alan. Ancak bu gelişim geleneksel işlerin yanı sıra insan emeğine olan talebi azaltabilir. Ancak bazı mesleklerin ortadan kalkması riskini doğurabilir. Özellikle düşük vasıflı, tekrarlayan görevleri içeren işlerde iş gücü talebin azalmasını bekliyoruz. Örneğin depo çalışanları, bazı pozisyonları içeren meslekler, çağrı merkezi elemanları, çalışanları kısmen ya da tamamen yapay zeka tarafından yönetilebilir ve bu sektörler ortadan kalkabilir diye düşünüyorum. Yapay zeka bizce en başta sağlık sektörünü, eğitim, mühendislik ve üretim, finans ve muhasebe sektörünü etkileyecektir. Benim düşüncem bu şekilde. E4M 4.0 projemiz hakkında genel düşünceleriniz nelerdir? Bu projenin sektöre ve topluma sağlayacağı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Projemizi yenilikçi buluyor musunuz? E4M 4.0 projesinin dezavantajlı grupları bence öncelikle mülteci ve göçmenleri girişimciliğe teşvik etmeyi ve onlara endüstri yani 4.0 ve yapay zeka alanında destek sağlamayı amaçlaması oldukça anlamlı ve toplumsal açıdan faydalı bir hedef taşıyor. Bu yaklaşım ekonomik entegrasyon sürecine büyük katkı sağlayabilir. Yani sonuç olarak baktığımız zaman E4M 4.0 projesi hem ekonomik açıdan hem sosyal açıdan güçlü bir değişim sağlayabilecektir diye düşünüyorum. İlham verici ve yenilikçi bir girişim olarak değerlendirebiliriz açıkçası. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim ziyaretiniz için. Merhabalar. Bugün projemiz kapsamında
Ege Serbest Bölge'de bulunan Hotel Runner'da birlikteyiz. Buyurun kendinizi tanıtır mısınız? Şirketinizi Merhaba. tanıtır mısınız? Ben Cihan Coşkun Tuncal, Hotel Runner'ın satış ve iş geliştirme direktörüyüm. Hotel Runner, Ege Serbest Bölge'de faaliyet gösteren, o turizm dikeyinde bir yazılımla, bir platformla otel ve seyahat acentası özelinde ürünler sağlayan bir firma. An itibariyle tesislerimizin tesis içi yönetimi, onların satış ağının yönetimi ve misafirleriyle ilgili süreçlerin yönetimiyle ilgili ürünler üretiyoruz otel perspektifinden. Seyahat ajantalarımıza kendi satış ağlarında otellerin dijital envanterinin paylaşımı, içeriklerinin paylaşımı konusunda destek oluyoruz. Baktığımızda bir otelin uçtan uca tüm süreçlerini, bir seyahat ajantasının da en önemli olan envanter gereksinimini tek elden karşılayan bir firmayız. Şirketinizde ya da firmanızda yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yapay zeka çok uzun zamandır gündemimizde. An itibariyle aktif bir ürünle destek oluyoruz tesislerimize. Tesisler tarafında olan platformda daha aktif kullanılıyor yapay zeka şu an. Özellikle karar alma mekanizmalarında destekçi bir araç olarak mevcut şu an. Ek olarak tesislerimizin misafirleriyle olan iletişiminde aktif kullandığımız bir ürün. An itibariyle de kendi iç ihtiyacımız için kullanıcılarımızla var olan iletişimimizde süreçlerimizi iyileştirmek amacıyla aktif kullanmayı hedeflediğimiz bir durumda. Yapay zekanın geleceği, yapay zekanın gelecekte iş dünyası ve günlük hayatımıza nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Hangi trendleri takip etmek gerekiyor? Yapay zekanın beraberinde getirdiği potansiyel sorunlar nelerdir? Açıkçası yapay zeka birçok alanda hayatımızda olacak. Çok geniş bir spektrumda katkı sağlıyor olacak gelişimimize. Bugün tekrarlayan işlerin otomatikleştirilmesi ciddi anlamda yapay zeka katkısıyla hızlanacak diye düşünüyorum. Misafir ilişkileri yönetimi daha kaliteli bir hale gelebilir kısa sürede. Onun dışında firmaların son kullanıcılarla olan iletişiminde ciddi katkı sağlayabilir. İçerik üretiminde çok ciddi katkılar sağlayabilir durumda şu an halihazırda. Ama dediğim gibi kapsam her endüstri dikeyinde genişleyebilecek bir durumda. Kişiye özel hizmet verilmesi noktasında da ciddi kişiselleştirme anlamında ciddi katkı sağlayacağını öngörüyorum. Potansiyel problemlere gelince burada aslında etik ve algoritmaların tarafsızlığı ana gündem konumuz olacak diye düşünüyorum. Bu konuda yeni iş kolları hayatımıza katılıyor olabilir. Ana gündemimiz bence ileriki günlerde bu iki alan olacaktır. Etik ve algoritmanın tarafsızlığı diye düşünüyorum. Olumsuz olabilecek senaryolar. Robotikteki trendler, robotik teknolojilerindeki son gelişmeler ve gelecekteki potansiyel uygulamalar nelerdir? Robotik iş dünyasında hangi alanlarda devrim yaratabilir? Açıkçası yapay zeka ile çok ilintili burası da. Bugün robotik konsepti hızla gelişen bir konsept. İnsan kabiliyetli seviyesinde robotların gündelik hayatımıza girdiği bir evredeyiz. Tabii ki ilk etkiyi evlerde yaşıyor olacağımızı öngörmüyorum. Kısa zaman içerisinde bugün var olan endüstrinin içerisindeki robotik faaliyetler daha verimli hale gelecek diye düşünüyorum. Baktığımızda bugün halihazırda zaten robotlar üretimin bir parçası. Fakat yapay zekanın da desteğiyle burası daha verimli hale gelecektir. Tekrarlayan işlerde devrim yaratan sonuçlar görüyor olabiliriz diye düşünüyorum yakın zamanda. Yapay zeka mevcut meslekleri nasıl iyileştirebilir? Şimdi süreçleri hızlandıracağı aşikar. Biraz önce söylediğim gibi süreklilik arz eden tüm işler daha verimli hale gelecek. Bazı meslekler için tabii ki de sorunlar yaratıyor olabilir. Özellikle içerik üretimi, hukuk ve muhasebe alanlarında ciddi dönüşümler olmasını öngörüyorum şahsen. Ama bunun yanında bazı yeni iş kolları da açacağı kesin. Bugün biraz önce söylediğim gibi etik değerlerin
hangi kalitede uygulandığını bir iş koluyla, kurumlarla, yeni kurumlarla ancak yönetiyor ve kontrol ediyor olacağız. Burada ciddi bir katkı gerekiyor yeni iş kolu anlamında. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bazı meslekler ortadan kalkarken yeni meslekler ortaya çıkacak mı? Yapay zeka mevcut meslekleri nasıl iyileştirebilir? Süreklilik arz eden işlerde ciddi bir verimlilik artışı sağlayacağını öngörüyorum açıkçası. Yeni meslekler oluşumunda da ciddi bir alan ve fırsatlar oluşturacağını öngörüyorum. Özellikle etik değerlerin tespiti için kurumlar ve algoritmaların tarafsızlığıyla ilgili tespitler için kurumların, yeni kurumların, yeni iş kollarının aktif hale gelmesi söz konusu. Tabii ki de bazı endüstriler için bir dönüşüme imkan tanıyacak. Bazı iş kollarının giderek ölümüne sebebiyet veriyor olabilir. E4M 4.0 projesi hakkında genel düşünceleriniz nelerdir? Açıkçası ilham verici bir proje olarak buluyorum bu projeyi. Özellikle sektörle, endüstriyle çalışanların, yeni istihdama katılacak olanların arasında bir köprü vazifesi gördüğünü düşünüyorum. Ciddi bir katkı ve farkındalık yaratacağına inanıyorum. İstihdama katılacak yeni neslin eğitilmesinde, onlarda bu yapay zekanın farkındalığının yaratılmasında kesinlikle kritik bir rol oynayacak diye düşünüyorum. Firmalar perspektifinden de sektör temsilcilerinin farkındalığını arttırma yönünde katkılar sağlıyor. Şu an biz buna yatırım yapabilir bir firmayız ama hiç farkındalığı olmayan firmalar var. Bu projenin onlara ciddi yol gösterici vazifesi var diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Bu projenin sektöre ve topluma sağlayacağı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör bağımsız değerlendirilebilecek bir proje aslında. Çünkü yapay zeka her sektöre bugün bir şekilde dokunuyor. Her sektöre katkı sağlayacak bir proje bu. Ama toplum perspektifinden toplumun adaptasyonunu hızlandıracak ve farkındalığını arttıracak diye düşünüyorum. Peki projeyi yenilikçi buluyor musunuz? Çok başarılı ve yenilikçi buluyorum. Farkındalık her şeyden daha kritik bence. Farkındalık knowledge'ın yani bilginin erişilebilir olmasına imkan tanıyor. Toplumda bir farkındalık yaratıyor olması, sektörlerde bir farkındalık yaratılıyor olması bence çok keyifli. Çok teşekkür Rica ederiz. ediyoruz. Teşekkürler. Bugün TC Holding Endüstriyel Yönetim Kurulu üyelerinden Tufan Bey ile görüşmekteyiz. Tufan Bey, buyurun kendinizi tanıtın lütfen. Merhaba, ben Tufan Candemir. TC Endüstri'de yapay zeka uzmanlığı konusunda çalışıyorum. Birçok firmaya bu konuda destek vermeyi ve altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Yapay zeka günümüz teknolojinin olmazsa olmazı, onun da kendini geliştirmeye mutlaka izin vermesi gerekiyor. Ben de bu konuda elimden geldiğince hem diksiyon hem seslendirme açısından hem de yapay zekanın kodlamaları açısından bir bilgisayarcı olarak onlara destek olmaya çalışıyorum. Yapay zekanın geleceği. Yapay zekanın gelecekte iş dünyası ve günlük hayatımıza nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Hangi trendleri takip etmek gerekiyor? Yapay zekanın beraberinde getirdiği potansiyel sorunlar nelerdir? Yapay zekanın geleceğini konuşacaksak aslında yapay zeka eşittir gelecek diyebiliriz. Çünkü günümüz teknolojisi artık öyle bir yere evriliyor ki insanlar yapacakları birçok şeyi de yapay zeka üzerinden yapmaya meyilli hale geldiler. Bu da ona olan isteğin ve onun gelişiminin artmasına sebep verecek tabii ki. Faydaları ve zararları sorusunu sordunuz sanırım. Faydaları yadsınamaz. Hepimizin hayatında özellikle birçok sektörde, belki de hayati sektörlerde, örnek veriyorum tıp gibi, mühendislik gibi birçok hayati sektörde gelişime öncü olacaktır yapay zeka. Çünkü yapay zekanın düşünce sistemi insandan farklı, çok daha algoritmik ve matematiksel düşünebildiği için ve somut sonuçlar üzerinden işlem yaptığı için insan aklında tutamayacağı birçok şeyi de zihninde tutabilme yeteneğine sahip olduğundan mutlaka gelişimleri çok insanlık yararına faydalı olacaktır. Zararlarına gelirsek, insanın düşünce yapısında bir de ruh dediğimiz bir durum var. Bu da duygu durumlarının gösterimi. Bunlardan yoksun olması biraz insan gözüyle ve insan zekasıyla, insan ruhuyla yapılacak şeylerde eksik kalmasına sebebiyet veriyor. Zamanla bu da gelişecek midir? Bence evet. Robotikteki trendler, robotik teknolojideki son gelişmeler ve gelecekteki potansiyel uygulamalar nelerdir? Robotik, iş dünyasındaki hangi alanlarda devrim yaratabilir?
Robotik iş dünyasının her alanlarında devrim yaratabilir. Örneğin günümüzde makine sanayinde artık kaynağın çoğu robotlar sayesinde yapılıyor veya CNC teknolojisi. Bunlar teknolojilerin olmazsa olmazları, gelişimlerin ve sektörlerin kullandığı başlıca imalat ürünleri. Özellikle bantlar. Artık karanlık fabrikalar günleri geliyor ve karanlık fabrikalarda işık olmadan da üretim yapılabilecek, çünkü her şeyi robotlar yapabilir duruma gelecek. Birçok şirket ve birçok sektörü buna adım attılar zaten. Bu yolda da ilerliyorlar. İnsan gücü mutlaka önemli. İnsanın biraz önce bahsettiğimiz gibi ruhani gözüyle görebildiği şeyler mutlaka çok kıymetli. Ama artık robotik birçok seyirde bunun yerini alacak ve karanlık fabrikalar çok yakın. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bazı meslekler ortadan kalkarken yeni meslekler ortaya çıkacak mı? Yapay zeka mevcut meslekleri nasıl iyileştirebilir? Bu kaçınılmaz zaten. Tabii ki günümüz koşullarında birçok meslek kendini devam ettiremiyor ve zamanla yok olup gidiyor. Bu teknolojiyle paralel gelişen bir durum ve olmazsa olmaz. Bundan birkaç yıl önce olmayan meslekler şimdi çok revaçta ve belki de bu meslekler bundan birkaç yıl sonra da olmayacaklar. Yapay zeka zaten birçok meslek alanının yerini alacak. Örneğin çevirmenlik. Şu an yapay zeka ile birçok şeyi çevirebiliyorsunuz. Ya da yapay zeka zaten günümüz karanlık fabrikalarında birçok meslekte işçilerin yerini aldı. Ama yerini alamayacağı meslekler de var. Örneğin pedagojik formasyon gerektiren ve insanla ilişkiler içinde olan öğretmenlik. Evet, birçok şeyi yapay zeka öğretebilir ama öğrenciye yaklaşımı yapabilir mi? Bu biraz soru işareti. Zamanla kendini bu konuda da geliştirecektir ama yine de bir insan ruhu kadar sağduyulu olabilir mi? Olamaz mı? Bu da soru işareti. E4M 4.0 projesi hakkında genel düşünceniz nedir? Bana anlatıldığı kadarıyla hem girişimciliği hem de yapay zekayı hem de gelişimi odak aldığı için çok faydalı bir proje. Projenin sektöre ve topluma sağlayacağı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence gelecek ve teknoloji üzerine çalışan her proje çok kıymetli ve çok önemli. Küçük yeni girişimleri ortaya çıkarabilecek, yeni olan girişimlere yeni fikirler, yeni çağrılar açabilecek teknolojiler ve bu projeler çok kıymetli. Projemizi yenilikçi buluyor musunuz peki? Evet, buluyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz Tufan Bey. Başka projelerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Merhabalar, ben Avni Tanaydın. Yaklaşık 15 yıldır talaşlı imalat ve üretim sektörünün içerisindeyim. Geçen sene Skymark Endüstri'yi kurduk. Skymark Endüstri'nin kurucu ortağıyım. Teşekkür ederiz. Evet, sizi ve şirketinizi biraz daha fazla tanımak isteriz. Hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz? Sizi dinleyelim. Skymark Endüstri 2023 yılında kurulan bir firma. Aslında daha çok yeniyiz. Asıl amacımız bu firmayı kurarken havacılık ve makina başta olmak üzere diğer sektörlere de zamanında termin hızlı üretim ve kaliteli üretim odaklı çalışmak istiyoruz ve çalışıyoruz. Bunları da tamamen inovasyon çözümleriyle, yazılımla elde ediyoruz. Sektör, teknoloji çok genişledi, çok gelişti. Bunlara ayak uydurmak için, daha hassas parça üretebilmek için personel ve insan inisiyatifini aradan çıkartarak tamamen yazılımsal üretime yoğunlaşıyoruz. Yapay zekanın gelecekte iş dünyası ve günlük hayatımıza nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Hangi trendleri takip etmek gerekiyor? Yapay zekanın beraberinde getirdiği potansiyel sorunlar nelerdir? Şimdi öncelikle yapay zeka günümüzde çok ön planda olan bir teknoloji. Yani aslında yazılımın biraz daha derinleştirilmiş, biraz daha Ar-Ge'si arttırılmış bir program diyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Üretim modülü olarak konuşmak gerekirse yapay zeka kesinlikle bizim daha kaliteli, daha sağlıklı, daha hızlı ürün üretmemiz için çok bir avantaj sağlayan bir sistem diyeyim artık. Çünkü CAM programlarımızda olsun, CAD programlarımızda olsun veya arkamda gördüğünüz tezgahta olsun aslında artık durum yavaş yavaş yapay zeka kontrolüne doğru gidiyor. Zaten bizim de çalıştığımız sektörler arasında özellikle havacılık sektörüne odaklanacak olursak orada tamamen üretim insan inisiyatifinden çıkartılıp yapay zeka ve bilgisayar destekli olması lazım. Neden olması lazım? Hatayı minimuma indirmek, kaliteli ürün çıkarmak,
aynı zamanda ölçüm kontrollerine ve proseslerine uygun ürün çıkarmak tamamen yapay zeka ile gerçekleşen bir şey. İnsan inisiyatifini yapay zekaya entegre ettiğimiz zaman gerçekten üretim çok çok daha güzel bir hal alıyor. Çok çok daha kaliteli bir hal alıyor. Yapay zeka takip edilmesi gereken ve özellikle e, dikkat edilmesi gereken bir husus. Neden? Doğru kullanımda gerçekten çok faydalanabileceğimiz, bizim yararımıza olan olacak bir şey varken e, yanlış kullanılmasında da gerçekten bu çeşitli tehlikelere ve geri dönüşü olmayan sebeplere meyil veriyor. Mesela nasıl? Kesinlikle yapay zeka kullandığımız alanlarda insan kontrolü baş faktör olması lazım. Yani yapay zeka ve arkamda gördüğünüz otomasyon, mekanik veya işte yazılımsal olayların da kesinlikle kontrole tabi tutulması gerekiyor. O yüzden ürettiğimiz ürünleri ne kadar inovasyon adı altında teknolojik ve yazılımsal ürünlerle yapsak da bu bizim kontrolümüz altında olması gerekiyor. Çünkü ne çaplı olursa olsun yapay zekanın da yanlış kodlamadan veya işte ortam şartlarından kaynaklı hata yapabilme potansiyeli olduğu gibi bunu tekrardan insan kontrolüne entegre edersek çok çok daha güzel bir hal almış olur. Robotik teknolojilerdeki son gelişmeler ve gelecekteki potansiyel uygulamalar nelerdir? Robotik iş dünyasında hangi alanlarda devrim yaratabilir? Şimdi kesinlikle bizim sektör olarak baktığımız zaman robotik dediğimiz olay veya robotlaşma dediğimiz olay önümüzdeki yıllarda karanlık fabrika tabiriyle adlandırdığımız bir sisteme doğru yöneliyor. Nasıl sisteme doğru yöneliyor? Şimdi personel çalıştırma konusunda kesinlikle bazı Avrupa standartları, dünya standartlarında üretim modüllerinde sıkıntı çekebiliyoruz. Nasıl? Personel giderleri, personelin çalışma mesai saatleri, bu tarz şeylerde sıkıntı çekebiliyoruz. Ama şimdi robotik kodlama veya robotik sistem devreye girdiği zaman 24 saat 7 gün kesintisiz üretim veya hatasız üretim veya maliyeti düşürme gibi yollarda özellikle endüstride ve bize çok çok güzel alanlar sağlıyor. Bunlar nasıl alanlar sağlıyor? Bizim maliyeti düşürüp hızlı üretim yapmamız, zamanında üretim yapmamız, termine uymamız bizim maliyetimizi düşürürken aynı zamanda müşteri memnuniyetini de arttırıyor. Maliyetini düşürdüğümüz, maliyetini minimum seviyeye indirdiğimiz ürünün satış fiyatını da minimum seviyeye indireceğimiz için bu müşteri tarafından da güzel karşılanıyor. Aynı zamanda bunlar için hep tabii ki bir yatırım gerekiyor. Şu an robot yatırımı veya işte yazılım yatırımı için gerçekten bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Ama bu bütçenin ilerleyen zamanlarda ROI dediğimiz bir kavram. Yani bütçenin veya işte yaptığımız yatırımın bize geri dönüş maliyetlerini ve zamanını iyi hesaplayıp bu tarz üretimlere biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü bu tarz üretimlere yoğunlaşmadığımız zaman hızlı termin, ucuz maliyet olayına ayak uyduramazsak ve inovasyon ve yenilikçi sisteme ayak uyduramazsak maalesef işletmeler zamanla kan kaybederek daha basit üretimler ve zamanla kapanmaya kadar gidebiliyor. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bazı meslekler ortadan kalkarken yeni meslekler ortaya çıkacak mı? Yapay zeka mevcut meslekleri nasıl iyileştirebilir? Yapay zeka dediğimiz olay tamamen meslekleri iyileştirmeye, Ar-Ge'ye ve aslında meslek sahibi insanların kendini geliştirmesine odaklanmış bir sistem olarak görüyorum. Mesela sağlık sektöründe yapay zeka ve teknoloji yavaş yavaş basit ameliyatlara girmeye başladı. Herhangi bir doktorun yazılım bilmesi, herhangi bir mühendisin yazılım bilmesi, herhangi bir meslek dalının kesinlikle yazılımla artık entegre olması gerekiyor. Yazılım çünkü hem mesleki olarak hem işlevsel olarak işi hem daha da kısaltıyor hem de daha sağlıklı sonuçlar veriyor. İnisiyatif almadan. Tabii ki bu süre zarfında bakıma ihtiyaç olan her şeyde insanlar çalışmaya ihtiyaç duyacak. Nasıl yani? Sağlık sektöründen örnek verirsem
bir hemşire her zaman ihtiyaç olacak. Ama bir doktora veya işte diğer sağlık personellerine yazılım bilmemesi yazılım bilmemesi durumunda zamanla artık mesleklerini yitirmeye başlayacaklar. Burada açıklar çıkacak. Mühendis olarak kesinlikle herhangi bir mühendisin üretim bilmesi, CAD/CAM bilmesi, tasarım bilmesi yanı sıra yazılıma da el atması gerekiyor. Çünkü zamanla CAD yapan, CAM yapan programların yazılımına dahil olması mühendisin biraz daha kendini geliştirmesi ve bu yeni düzene ayak uydurması açısından çok önemli. Projemiz hakkında genel düşünceleriniz nelerdir? Bu projenin sektöre ve topluma sağlayacağı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Projemizi yenilikçi buluyor musunuz? Şimdi öncelikle projeyi yenilikçi ve inovatif buluyorum aslında. Sebebi şu, artık dünya globalleşti ve gerçekten sınır kavramını unuttuğumuz bir hal almaya başladı. Bunun iyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Şu anki halihazırdaki bu proje bu sınır kavramını ortadan kaldırdığı zaman ülkemizdeki herhangi bir sığınmacı veya mülteci bizim ülkemize geldiği zaman üretim konusunda özellikle kültürel ve sektörel olarak bir aşinalığı olmuyor. Burada çok zorlanıyor. Bununla alakalı kesinlikle yapay zekaya entegre edilirse çok avantajlı bir hal alabilir. Çünkü ülkeler arasında bile teknik kavramlar, ölçüsel kavramlar ve kalite kavramları çok farklılık gösterebiliyor. Teknolojiyi veya biraz daha inovasyonu kullanabilen ülkeler daha kaliteli ürünler, daha teknolojik makineler kullanırken bu teknolojiye ve inovasyona ve yazılıma ayak uydurmayan ülkeler daha basit, daha geri planda kalmış makinelerle üretim yapabiliyor. Kesinlikle bu proje kapsamında ülkemize gelecek olan iş hakkında bilgisi veya tecrübesi olmayan veya aynı ünvanı taşıyan meslektaşlarımız veya herhangi bir çalışma arkadaşlarımız bizim işletmemize, bizim ülkemize geldiği zaman bizim hangi kalitede ürün yaptığımız, hangi sektörlere çalıştığımız, kalite kavramına nasıl baktığımız, 5S, Kaizen dediğimiz sektörel kavramlara nasıl baktığımızı yapay zeka ile birlikte daha çabuk öğrenip daha çok ve daha hızlı bir şekilde bize ayak uydurabilecek. Projenin yazılış amacı veya işte hitap edeceği kısımlara baktığımız zaman aslında bizim sanayi sektörü için bulunmaz bir proje. Gerçekten çok değer verilebilecek bir proje. Yanımızda çalıştırdığımız mülteci ve sığınmacı arkadaşlara şirket kültürümüzü, şirket kalitemizi veya işte müşteri odaklı nelere dikkat etmemiz gerektiğini arkadaşların ayak uydurması bize asimile olabilmesi için bu projenin kesinlikle çok avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Geldiniz. Öncelikle sıradan sizleri tanıyalım. Ben Okay Gün, elektronik öğretmeniyim. İsa Tetik, Bilişim Teknoloji Alan Şefiyim. Nuri Sevinç, bilgisayar öğretmeniyim. Selçuk Bahçeci, bilgisayar öğretmeniyim. Birinci sorumuz yapay zekanın gelecekte iş dünyası ve günlük hayatımıza nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz? Hangi trendleri takip etmek gerekiyor? Yapay zekanın beraberinde getirdiği potansiyel sorunlar nelerdir? Yine sırayla değerlendirebiliriz. Nasıl uygun görürseniz. Şimdi yapay zeka diye tabir ettiğimiz şey aslında bir veri tabanı vasıtasıyla geçmiş verileri değerlendirip yeni veriler elde eden veya geleceğe yönelik tahminler ortaya çıkaran bir programlardan ibaret. Bunu birçok alanlarda kullanılabiliyor. Mesela bazı şeylerin teşhisinde falan kullanılabiliyor. Diyelim bir pirinç tarlasında bir hastalığı tespit için kullanılabiliyor. Oradan fotoğraflar çekip, o fotoğrafta bu hastalığın mantar tabanlı mı yoksa bakteri tabanlı mı olduğunu ona göre teşhis tedavi yapılmasını sağlayabiliyor. Veya özellikle COVID-19 döneminde COVID'in tespit edilebilmesi için tomografik resimlerden hızlı bir şekilde analiz eden yapay zeka uygulamaları geliştirildi. Bunun haricinde işte mesela
şeyler yapılabiliyor. Hava tahminle alakalı işlemler yapılabiliyor. Birçok alanda kullanılabiliyor. Günümüzde mesela kullanılan çok yaygınlaşan ChatGPT var. ChatGPT birçok alanda kullanılabiliyor. Mesela bir web sayfası tasarımı yapan veya başka bir işte mobil programlama yapan şeyler özellikle işin ameli tarafı dediğimiz çok fazla kodu hızlı bir şekilde yazabiliyor veya bir kodda bir hata varsa onu hızlı bir şekilde çözebiliyor. Birçok noktada hızlı bir şekilde kullanılabilen bir şey ve gelecekte de daha hızlı, daha çözümcü yaklaşımlar sunabilecektir diye düşünüyorum. Evet, tüm alanlarda bayağı kullanılan bu yapay zeka, mesela bizim öğrenciler hemen kolay bulmuşlar bunu. Ödevlerde veya da bizim buradaki verdiğimiz kodlarda direkt onların yapay zekaya sorarak oradan çıkan sonuçlarla ileri veya projeleri yapıp getiriyorlar. Onun dışında diğer alanlarda da kullanılabilir ve kullanılıyor. Yani ilerleyen zamanlarda sektörde hani nasıl kullanıldığını daha net göreceğimizi düşünüyorum. Hocalarımın söylediği gibi mesela tıp alanında da kullanılıyor. Herhangi bir tahlilinizi ChatGPT'ye yüklediğiniz zaman o size tahlili yorumluyor. Yapmanız gerekenleri söylüyor. Savunma sanayinde yine aynı şekilde kullanılabiliyor. Tıpta kullanılıyor. Birçok alanda, otomotiv sektöründe, eğitim sektöründe her alanda yapay zeka kullanılabiliyor. Yani yapay zeka birçok sektörde kullanılıyor da bunun avantajları ve dezavantajlarını da beraber getiriyor. Yani bu yapay zekanın sınırları nelerdir? Etik kuralları nelerdir? Yani ahlaki kuralları biz bu yapay zekaya nasıl öğreteceğiz? Yani bir insan gibi düşünebilmesi. Yani bir yere kadar getirebiliriz yapay zekayı ama hani etik kuralların çok keskin olarak belirlenmesi lazım ki yoksa bu dezavantajları insanlığın geleceği açısından tehlike oluşturabilir diye düşünüyorum. Robotik teknolojilerdeki son gelişmeler ve gelecekteki potansiyel uygulamalar nelerdir? Robotik iş dünyasında hangi alanlarda devrim yaratabilir? Şimdi robotik birçok konuda kullanılıyor. İlk kullanıldığı yerler olarak baktığımız zaman mesela araba, otomotiv sanayinde birçok şeyi hızlı bir şekilde montaj eden robotlar var. Ayrıca mesela boya kısmı insan sağlığını etkileyebilecek şekilde bu boya kısmını robotlar, robot kollarıyla falan hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Yine elektronik devrelerin birleştirilmesini yine o robot kolları veya robotlar hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Günümüz teknolojisiyle baktığımız zaman şu anda bir şeyi taşıyan, istifleyen, yani normal insanmış gibi yük yükleyen robotlar revaçta. İşte Tesla'nın robotları olsun, ondan sonra şeyin robotları olsun, Baston Dynamics'in robotları olsun. Hatta üretiyorlar. Bunların çoğu da işte hem savunma sanayinde hem işte depoları bir yerden bir yere göndermek için, yapmak için bir sürü robot yapılabiliyor. Özellikle insan sağlığını etkileyebilecek yerlerde, tehlikeli yerlerde bu robotları çok kullanıyorlar. Bu şekilde. Şimdi bu robotik teknolojisi tüm sektörlerde kullanılıyor. Mesela bundan bir tanesi tarım sektöründe. Tarım sektöründe son zamanlarda mesela bütün işlemlerde ilaçlama olsun, diğer ekim bikim işlerinde dronlar kullanılıyor. Ve gayet de başarılı. Yani bunun şöyle bir ekolojik sıkıntılı oluyor hayat açısından. Bu normal ilaçlama, normal aletlerle yapılan ilaçlamaya göre dronlarla yapılan ilaçlamalarda hayvanlar, özellikle işte arılar ve diğer böcekler çok büyük zararlar görüyor. Özellikle böcek ilacı atımlarında arıların telef oluyor ve son günlerde bununla ilgili işte yasaklanma veyahut da bir düzenleme getirilmesi düşünülüyor bu alanda. Traktörler yine ona keza şoförsüz traktörler, üzerinde hiç kullanıcı olmadan tarlada her türlü işlemi yapan şu an traktörler var ve kullanılmaya başladı yavaş yavaş. Bir de şöyle, bu robot konusunda hani şu anda dünyada en akıllı varlık insan her şeyi yönetiyor bağlamında sosyal medyada, diğer mecralarda şeyler çıkıyor, haberler çıkıyor. Robotlar bu yapay zeka geliştiğinde acaba hani şu anda insanlar yönetiyor zamanında bu bilim kurgulardaki gibi bizim düzenimizi veyahut da dünyayı işte onlar ele geçirebilir mi, yönetebilir mi şeklinde tartışmalar yavaş yavaş başlıyor ama tabii bunu süreç belirleyecek. İlerleyen zamanlarda her gelişmenin iyi yönde olduğu gibi
kötü veyahut da işte açık tarafları da kullanabilecek diye düşünüyorum ben. Yani işlevselliğinde normal bir çalışan çalıştırdığımız zaman bunun hasta olma durumu var. İşte ne bileyim çocuğu evde hasta attı onda. Bu da ona ne yapıyor? Daha fazla hata yapmasına sebep oluyor ama robotların öyle bir derdi yok. Yani elektriği verdiğin takdirde yok eşimle kavga ettim, yok çocuğum hasta, yok aklım şuna takıldı derdi yok. Ve 24 saat çalıştırabilirsin, ver elektriği, sabaha kadar üretime devam etsin. Hani rapor alma o gün gelmedi ya da işte bir kaza sonucu mesela insanlar ölebiliyor iş kazalarında. Robot teknolojisi kullandığı zaman bu şekilde sıkıntılar olmayacaktır. Bunların yanında mikro işlemlerle robotlar daha faydalı olacaktır insanlara nazaran. Çünkü atıyorum elektronik devre kartları çok ince işçilik gerektiren yerlerde insan hatasını sıfıra indirmek için robotlar bu konuda çok daha faydalı olur. Şimdi en son olarak şunu söyleyeyim de robot diye tabir ettiğimiz şeyi genelde yanlış tanımlıyorlar. Yürüyen, ondan sonra normal insana benzeyen bir şey gibi tanımlıyorlar ama robot dediğimiz şey aslında öyle değil. Robot dediğimiz şey sensörlerden alınan verileri değerlendirip otonom halde bir işleri yapabilen cihazlara robot deniyor. Yani robotun illa ayaklarının olması önemli değil. Yani yürümesi önemli değil. Bazıları tekerlekli olabilir. Drone dediğimiz şey mesela özellikle ilaçlamada kullanılan o dronlar haritalama sistemi var. Sensörler vasıtasıyla, GPS vasıtasıyla o alanı tarayıp yapabiliyor. Veya onun kendi içerisinde işte barometrik sensörüdür, ondan sonra irtifa sensörüdür veya değişik sensörler vasıtasıyla kendi dengesini havada koruyabiliyor. Robot diye tabir ettiğimiz şey sensörleri değerlendirip ona göre hareket edebilen veya ona verilen emirleri yapabilen elektronik aygıtlar diye nitelendirebiliriz. Yok mesela yurt dışında Tesla şu an mesela otonom sürüşte bu konuda. Hatta uygulama işte taksiler var mesela. Bunlar çok bu şeyler örnek olarak verilebilir şu an kullanılan aktif olarak. Onun bir dezavantajı var mesela atıyorum Tesla'nın bir arabası kaza yaptı. Sorumlusu kim? Yani sürücüsüz bir araba kaza yaptı. O zaman kim sorumlu bu kazadan? Yani onu programlayan kişi mi sorumlu? Firma mı sorumlu? Evet, Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Yasal altyapılar evet şu an hazırlanmamış. Yani yasal olarak sanki hazır değiliz gibi. Veya uçan araç yapılacak mesela, otonom uçan araç yapılacak mesela. Hem karada giden hem şeyde giden hava yollarının şimdi böyle bir araç yaptığın zaman karayollarının kanunlarını kullanacak. Hava yolunda da hava yolunun kanunlarını kullanacak. İşte bunun yasal altyapısının kesinlikle düzenlenmesi lazım. Düzgün bir şekilde ayarlanması lazım. Yapay zekanın meslekleri nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Bazı meslekler ortadan kalkarken yeni meslekler ortaya çıkacak mı? Yapay zeka mevcut meslekleri nasıl iyileştirebilir? Sıfır hata gerektiren mesleklerde faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela cerrahi sektöründe, cerrahi alanda atıyorum bir kalp cerrahisinde hata yapılmaması gereken bir durumda robotik kodlama, robotik işlemlerin çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi teşhis ve tedavi konusunda özellikle öneri verilmesi konusunda yapay zeka gerçekten güzel işler yapıyor. Ama her ne kadar hani mesela dediğim gibi işte teşhis, tedavi veya öneri verilecek şey geçmişi değerlendirip ileriki geleceğe alakalı yorumlar yapıyorsa bunlar da tamam, sıkıntı yok. Ama mesela el becerisi isteyen yerlerde tip şeylerde yapamaz. Yani mesela bir ameliyata giremez o şey. Sadece ameliyatta yapılacak yerin noktası olarak gösterebilir. Yani şurada şöyle bir durum var. Bunu bu şekilde yapılabilir, şeklinde yapılabilir. Mesleklere yardımcı olur. Ama bazı mesleklerin yerine geçemez. Çünkü bir yapay zekanın bir veri tabanına ihtiyacı var. Yani öyle kafasına göre şey yapmıyor. O veri tabanını değerlendiriyor. O değerlendirdikten sonra analiz ediliyor. Dolayısıyla bunu programlayan kişilerin de
bir meslek kolu açığa çıkarıyor tabii ki. Düzgün bir şekilde programlanması lazım, düzgün bir şekilde analiz edilmesi lazım. Ve yapay zeka dediğimiz şey aslında %100 doğrulukta bir sonuç çıkarmıyor. Onların belli doğruluk oranları var. Mesela el yapay zeka eğitim yapılıyor. Diyelim veriler alınıyor, veriler değerlendiriliyor, veriler ikiye ayrılıyor. Mesela %80'i eğitim verisi, %20'si test verisi olmak üzere. Eğitim verilerinden model eğitiliyor, test verisinden değerlendiriliyor. Diyor ki mesela bu yapay zeka diyor %96 oranında veya %70 oranında doğruluk payı çıkarıyor. Eğer mesela %70 oranı düzgün değilse yeniden farklı modellerle eğitilmeye çalışılıyor. O yüzden bunu programlayanlar da önemli. Bu da bir ek meslek kolu ortaya çıkarıyor. Öyle diyeyim. Mesela bu tüm mesleklerde mutlaka artıları ve eksileri olacağına inanıyoruz bunun. Eğitim konusunda mesela şöyle değinmek gerekirse benim aklıma gelen. Mesela son zamanlarda bizim işte bu öğretmenlerin eğitimleri, ara dönem tatil eğitimleri, seminerler falan hep uzaktan mesela yapılıyor. Uzaktan eğitimin şöyle güzel avantajları var. Uzaktan eğitim mesela çalışan kişiler için veyahut da ne bileyim zaman olmayan kişiler için çok güzel bir şey öğrenmek istiyorsa, kendine bir şeyler katmak istiyorsa kendine uygun zamanda o eğitimleri alarak bu işi tamamlamış ve başarmış oluyor. Ama mesela şimdi bu pandemi döneminde bizim öğrencilerde bunu gözlemlediğimizde bu eğitimin olabilmesi için, gerçekleşebilmesi için önce o kişinin istemesi lazım. Yani eğitimin başarılı alabilmesi için. Ama bizim eğitim sektöründe öğrencilerin durumlarına baktığımızda şu anda çok o hani uygulanabilir ama ne kadar başarılı olur tartışılır o konuda. Bu konuda mesela hani öğretmenlik mesleğini yerine geçer mi geçmez mi? Şu anda pek mümkün gözükmüyor. İlerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilir. Veyahut da gelişen teknolojilere göre duruma bakılabilir diye düşünüyorum. Yani eğitim sektöründe hani katkısı olabilir. Bireyselleştirilmiş eğitime katkı sağlayabilir. Şimdi bizim sınıfımızda 30 kişi varsa 30 kişinin de öğrenmesi farklı şekilde ilerliyor. Biz ne yapıyoruz? Hani orta seviyeye yakalayıp oradan anlatmaya çalışıyoruz. Ama yapay zeka istekli bir öğrenciye ne yapabilir? Onun öğrenme seviyesinde tespit edip onun öğrenme seviyesine göre ilerlerse öğrenciye daha iyi bir eğitim vermiş oluruz. Diğer meslekler için bence birçok mesleğin yerini alabilir. Hani atıyorum 2-3 tane doktor varsa bunu 150 taneye ya da 100 taneye düşürüp hani yapay zekaya yorumlatıp ondan sonra son kararı gerçek insanların vermesi şeklinde değiştirilebilir. Onun yerine bugün yani yapay zekalar şarkı sözü yazıyor, onu seslendiriyor, klip çekiyor, istediğin resmi yapıyor. Hani içinde insan duygusunun olmadığı birçok mesleğin yerine geçebilir. Neyin yerine geçemez? Mesela psikolojik danışmanlığın yerine geçemez çünkü bu tamamen insan doğasıyla alakalı. Yani yapay zekanın o kadar ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Birçok meslek belki ortadan kalkabilir, özellikle otonom iş yapanlar. Yani bunu alıp buradan buraya koyan, aynı işi sürekli tekrarlayanların yerlerini alabilir. Bazı mesleklerin iyileştirilmesi konusunda beraber çalışabilir. Ortaya tabii yeni meslekler çıkaracaktır. Ne olur işte, mesela ben bir yapay zeka yazacağım ama bu yapay zekanın hangi ahlaki kurallar, hangi etik kurallara uyması gerektiği için mesela bir danışmanlık hizmeti almam gerekebilir. Bu meslek ortaya çıkıyor. İşte yapay zeka oluşturma meslekleri ortaya çıkabilir. Yeni bazı meslekleri bayağı bir azaltacak, ortaya da muhakkak yeni meslekler çıkacaktır. Projemiz hakkında genel düşünceleriniz nelerdir? Bu projenin sektöre ve topluma sağlayacağı katkıları nasıl değerlendiriyorsunuz? Proje yenilikçi buluyor musunuz? Evet, proje genel itibariyle baktığımız zaman bu işte göçmenlerin, daha doğrusu ülkemize gelen misafirleri daha efektif bir şekilde topluma nasıl kazandırabiliriz, bunu yapay zekayla nasıl adapte edebiliriz konusunda. Öncelikle mesela yapay zeka geçmiş deneyimlerini değerlendirip bireysel bir öğrenme modeli çıkarabilir. Bunları da değerlendirip meslekle, daha doğrusu şöyle de yapabiliriz. Kişinin öyküsünü, yani geçmiş öyküsünü veri tabanına ekleyip bu kişiye uygun olan meslekleri seçmesine yardımcı olabilir. Ve bu meslek
seçtiği mesleğinde ona nasıl bir uyum sağlayacağıyla alakalı yönergeler de sunabilir diye düşünüyorum. İşte bu gelen kişileri bence önce belli kategorilerde grup ayırarak bunlara kendi dillerinde veya da yapmak istedikleri mesleklerde yapay zeka destekli olarak, mesela çevre olarak kullanılabilir. O alanlarda eğitimleri verilerek bir an önce sanayide veya işletmelerde çalışmaları sağlamaları. Zaten bu süreç sağlandığında 3-5 sene gibi bir kısa bir dönemden sonra bunlar hayata başlayacaklar. Şu anda mesela iş sektörlerine baktığımızda çoğu kollarda varlar zaten. Sanayi mesela diğer sektörlerde, inşaat sektörü olsun, sanayi sektöründe çıraklıktan başlayarak hatta ustalar olarak da kendi ülkelerinden geldiklerinde ellerinde hazır meslek olanlar şu anda sanayide bayağı güzel yerlere gelenler var. Kendi aralarında da bir grup dayanışma oluşturarak bu şekilde eğitip yani bundan 8-10 sene sonra veyahut da daha çok daha kısa bir sürede meslek edinip bizim toplumumuzda kendilerine yer edinip devam edebilirler. Yani göçmenlerin yani genel olarak eğitimde zaten ben yapay zekanın çok işe yarayabileceğini düşünüyorum. Yani göçmenlerin eğitimi konusunda da muhakkak büyük faydaları olacaktır. Özellikle hani bireyselleştirilmiş eğitim kategorilere ayrılıp onlara göre ya da o kişinin özelliklerine göre belirleyip hangi işe daha yatkın olduğunu belirlemesi sonucu öyle bir eğitimi alması göçmenlerin topluma daha iyi adaptasyon olmasını sağlayacaktır. Göçmenlerin eğilimlerini, yönelimlerini, yeteneklerini test edip bunları belirleyip sektörün ihtiyaçları çerçevesinde onları oraya çok da net bir şekilde yönlendirebilir yapay zeka. Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle Merhaba, sizi merhaba. tanıyalım. İsmim Hüseyin Karaman. Firmamızı 2010 yılında kurduk. Abimle beraber. Tabii bunun öncesinde de gene bu sektördeydik. Baba mesleğimiz zaten. Şimdilik böyle yani. Ben Volkan Karaman. Dediği gibi 2010'da bu işi kurduk. Ama daha öncesi var. 1993'lerden beri bu işin içindeyiz. Ayakkabı işindeyiz. Evet, kurumunuzdaki çalışma alanlarını ve sizin yaptığınız görevleri biraz da öğrenelim. Biz şimdi burada ham maddeyi malzemecilerden aldıktan sonra bu işin belirli bir evreleri oluyor. İşte malzeme geliyor, bunun kesimleri oluyor. Sonra sayacı dediğimiz arkadaşlar var. Oralara gönderiyoruz. Dikim işlemleri oluyor. Ondan sonra bir de kalfa dediğimiz bir bölüm var. O da sayaların bir kalıp üzerinde ayakkabının en son haline getirilmesi şekli gibi bir şey. Böyle düşünebilirsiniz. Ben en son iş bittikten sonra kalite kontrol ve temizleme bölümündeyim. Abim de kendisi alt katta zaten. 3 katlı burası. Orada bu iş ilk ham maddenin geldiği zaman kesildiği bölüm oluyor malzemelerin. Bu şekilde çalışıyoruz. Hangi tür ayakkabılar üretiyorsunuz? Genelde bayan ayakkabıları üretiyoruz biz. İlk başladığımız zamanlarda babamın mesleği dönemlerinde kız çocuğu bir de erkek çocuğuna patik filet denilen boylarda yapıyorduk. 20 numaradan 34 numaraya kadar. Bu şekilde ama şu an 36 numaradan başlayıp 42'ye kadar giden bayan ayakkabıları üretiyoruz. Benim görevim de burada ham maddeler geliyor, ayırıyorum. Atölyede çıkacak ayakkabının bütün dizaynını ben yapıyorum. Artık konuma göre, malzemeye göre işte bot olsun, terlik olsun, ayakkabı, kapalı ayakkabı, açık ayakkabı bunların hepsini ayarlayıp alt işte kesime veriyorum. Kesimden sonra sayacı, kalfa bunları tedariklerine ulaşıyorum. Peki, devam edelim. İş yeriniz hangi sektörde faaliyet gösteriyor onu sormuş olayım ve iş yerinizde şu an çalışan sayınız kaç? Giyim, ayakkabı diyebiliriz. Şu an 4-5 kişiyle faaliyet gösteriyoruz. Tamamdır. Yine devam edelim. İlk şirketinizi kurarken hani nasıl kurdunuz? Sermaye mi, destek mi aldınız veya süreç nasıl ilerledi? Şirketinizi nasıl kurdunuz diye bir İlk soru başta var. demiştim ya baba mesleğinden diye. Bu 2000 yılından sonra babam kendi işini kapatmıştı. Biz o süreçten sonra 2010 yılına kadar dışarıda bu işin işçiliğini yaptık. O çalıştığımız paralarla sonra abimle beraber 2010 yılında ufak bir atölye açtık. Ve buradan yani bu 3 katlı yeri gibi değil, tek bir oda içerisinde
Orada çalışarak ufak ufak birikimlerle sonra bu şekilde sanayi sitesine gelmiş bulunduk. Evet, şirketinizde daha önce hiç göçmen ve mülteci kökenli kişiler çalıştı mı? Çalıştırdık. 3-4 kişilerdi. Bundan bir 2-3 yıl kadar önce çalıştırdık. Herhangi bir şey yaşamadık. Çok olumsuz bir şeyler yaşamadık. Bütün imalat sektöründe, sayacı, kalfa bölümünde, gerek temizleme bölümünde bizlere faydalı oldular. Ama tabii ki ona göre zorlukları da oldu. Dil bakımından, kültür bakımından, ama yoksa herhangi bir kötü bir şey yoktu. Peki şu anda var mı çalışan bir Şu göçmen anda yok. veya mülteci? Şirketinizde yok. Peki bu kişiler, az önce biraz bahsettiniz ama biraz daha açalım. Hani burada ne gibi roller üstlendiler? Sizlerin şu anda yaptığı işler gibi miydi, yoksa daha hani basit işler miydi? Onları da biraz açarsanız sevinirim. Genelde mülteciler, yani özellikle o Suriyeli bölüm diyelim, onlar bu işi gerçekten bilen insanlar. O yüzden bizde ustalık bölümünde işte kalfalık, sayacılık, temizlemecilik aşağı yukarı her bölümde çalıştılar. Herhangi bir şeyde yaşamadık. Yani şey olarak da iyiler. El işçiliğinde iyiler. İş yerinizde göçmen geçmişi olan kişileri işe almanın ne gibi faydalarını gördünüz? Faydaları derken şimdi sonuçta çalıştılar. Biz de onların üzerinden bir ekmek kazandık yani. Birbirimize karşılıklı bir alışveriş oldu diyelim. Yani biz üretimimizi arttırdık sayı adet olarak. Aynen, ama bu Suriyeli olmuş veya başka bir ırktan, milletten olmuş bizim için çok önemli değildi. Çok herhangi bir artıları da yoktu yani. Peki göçmen kişileri, göçmen geçmişi olan kişileri işe alırken veya buradaki iş sürecinde onlarla ne gibi zorluklar yaşadınız? Biraz bahsetmiştiniz belki, dil, anlaşmama, kültür gibi sorunlar. Bunlar işlere yansıdı mı? Nasıl yansıdı? İşe yansımadı. Ama yani genel diyalog açısından işte onlar mesela Arapça bildik, biz bilmediğimiz için bir iki oralarda sıkıntı yaşadık. Yani bilen birini getirttik falan, ama iş anlamında bir sıkıntı yaşanmadı. Üretim anlamında yani. Soruyor. Önümüzdeki dönemde şirketinizin göçmen geçmişi olan kişileri işe alma gibi bir durumu olur mu? Neden tercih edersiniz veya neden tercih etmezsiniz? Ya şu an zaten iş potansiyeli, kapasitesi açısından herhangi bir ihtiyaç yok. İhtiyaç olursa düşünür müsünüz? İlk başta da dediğimiz gibi çok fazla artısı veya eksisi oldu diyemem. Nötrüm bu konuda, ama ihtiyaç, talep olursa neden olmasın? O olabilir. Ama bir yandan da şimdi bu göçmenlerin, bilhassa Suriyelilerin ilk buraya geldikleri dönemde 2011'den sonra ilk bunlar işçilikle başladılar. Ama aradan geçen 3-4 yıl sonrasında bunların her biri kendilerine atölye açmaya başladı. Büyük bir çoğunluğu. Bu şekilde ne oldu? Misal burada İzmir Ayakkabıcılar sitesinde dükkan bulmakta zorlandık. Dükkan kiraları çok arttı. Şimdi bulunmayan bir dükkan içinde bu sefer dükkan sahipleri kiraları çok fahiş fiyatlara çıkardılar. Böyle bir dezavantajı oldu mesela bizim için. Sonra onlar bütün elemanları da aldılar. Yani kendi olanlarını da aldılar. Suriyeli olanları kendilerine çektiler. Tabii ki. Yani böyle bir dezavantajları da oldu. Evet, yani hem bir iş yeri bulmakta zorlanmaya başladınız, Aynen. hem de aslında bu alanda çalışan kişileri. Bunlar şimdi bizler gibi masraflı aileler değiller. O yüzden ayakkabıyı daha ucuza mal edip bizden daha ucuza satıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Biz rekabet edemiyoruz. Evet, doğru. Bizde sigortalı insanlar var, onlarda Tabii. sigortalı yok. Bizim her şeyimiz vergi, onlarda yok. Gibi. Olumsuzlukları bu yönde yani. Şirketiniz ne gibi çalışmalar yapılırsa göçmen veya mülteci konumundaki kişileri işe almayı kabul edebilir, sizin işinizi kolaylaştırır. Şimdi SSK ödemelerinde bir kolaylık sağlayabilirse devlet, bu konuda belki pozitif düşünülebilir. Ama onun haricinde şu anki potansiyelde zaten daha önceki söylemiştik. Yani herhangi bir kapasite artırımı da söz konusu değil. İşler zaten çok iyi de değil. Yani şu an için herhangi bir şey düşünmüyoruz yani.
Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.